İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşadığınız zaman, kaç milyonluk herhangi bir şehir olabilir bu. Şehre baktığınız zaman uzaktan böyle bir gri bir tabaka var. Sürekli bir gürültü var. 24 saat gürültü var. Çıkıp bir nefes almak gerekiyor. Burada vakit geçirdikçe kulağındaki gürültünün yerini doğanın sesi almaya başlıyor. Böyle bir yerde neye ne kadar ihtiyacımız olduğunu düşünmek için harika bir ortam var. Zamanı unuttuğum bir ortam. Büyük şehirde yaşamanın getirdiği bir hengame ve kaos var ve bizi doğadan çok fazla kopartıyor. Yani doğadan kopmamız, kendimizden kopmamız demek benim için. Şehirde yaşayınca bazen farkına varmıyorsun. Çünkü toprağa dokunmamaya başlıyoruz, uzaklaşıyoruz vesaire ama toprak ve toprağın içindeki bütün hayat bizler için çok önemli. Mehmet'le sohbet ettik biraz önce. Sohbet ettik. Anlatabiliyor muyum? Sohbet ettik. İki insan birbirine yoğunlaştı. Birbirine yoğunlaşırken galiba 2 kere dikkatim dağıldı. İkisinde de bir yaprak düştü ve onun sesini duydum. Burada bir tane konteyner, bir kahve belki, biraz rüzgar, biraz güneş ya da yağmur her şeye yetebilir belki de. Ya da yanınızda birisi. Çektiğiniz nefes bile farklı. Gördüğünüz yeşil sizi böyle bir başka bir dünyaya götürüyor. Ağaç, yeşil, konteyner muazzam yani. Hafta sonu evi bilmem ne inşaat, o bu maliyet derken 2 tane shipping konteyner, 2 tane 40'lık, 1 tane 20'lik ev oldu. Bir şey diyeceğim hadi. Püfür püfür rüzgar geliyor şimdi. Sürekli açık, her yer açık. Şu an çok iyi, şu an harika zaten. Ama o demin güneş varken atladı, o sert. Ama işte çatının üstüne ya çakıl dökebilirsin. İşte zamanla öğreniyor olacağız onları. Ya işte çakıl dökebilirsin, ot bahçesi yapabilirsin, neyse ne. Bak şimdi seninle o zamanla öğreniyoruz lafın önemli. Çünkü kocaman binada betonarmede aslında her şeyi biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı her şeyin altyapısı da var. Ama doğanın ortasına geldiği zaman öğreniyoruz lafı ilginç tabii. Şimdi aslında bilmemiz gereken şey buydu. Öbürlerini sonradan öğrenecektik. Evet. Onları çok iyi biliyoruz. Burada öğrenmekte zorlanıyoruz. İnsan burada 120 yaşına kadar yaşar herhalde. Az stres, bol oksijen, bol yeşillik, güzel bir doğa, keyifli bir ortam ve her şeyi aslında hayatın olması gereken hızı döngüsünde kurguluyorsun. O yüzden gayet keyifli. Türkiye'nin 3 tarafı denizle kaplı ve çok farklı denizler. Tuz oranları ayrı, ısıları ayrı, akıntıları var, 2 boğaz var. Bir hazinenin üstüne oturuyoruz. Peki bu hazineye yeteri kadar sahip çıkıyor muyuz? Deniz koruma alanları var. Biz aslında hep milli parkları biliriz, ormanların korunmasını biliriz. Ama denizlerle ilgili aslında denizlerin de ormanlar kadar havayı temizlediğini az konuşuruz. Karadaki kirlenmeden bahsederiz ama denizlerin altına giden çöpleri görmeyiz. Gözden ırak, gönülden uzaktır onlar. Denizin korunması bize yeni bir kavram. Bizde denizlerin korunması bizde yeni bir kavram mı yoksa WWF için bütün dünyada çok olan bir şey. Marine Protected Areas. Ama Türkiye'de de artık bu... Şeyi sorabilir miyim? Bizde neden yeni bir kavram? Bizim denizle meselemiz nedir? Neden yeni bir kavram? Aslında öncelikler, sıra gelmesi, farkındalık, bu çalışmaların sonuç vermesi. Soyu tükenmekte olan bir canlıyı kurtardığınızda aslında onun yaşam alanını kurtarıyorsunuz. O yaşam alanı da zaten bizim yaşam alanımız. O yüzden bizim için hepsi aynı. İklim çok hızlı değişiyor ve en büyük nedenlerden biri de yediklerimiz. Acil bir şekilde yemek yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım.
Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yiyemedik, ne olacak bunlar? Şimdi biraz fazla gibi ya. Hani normal insan evladı için fazla yani bu yemek. Doğru. Şimdi bir kere ertesi gün hepsini yersin. Bunların hepsini kullanırsın. Bir daha fırına atarsın bütün bunları. Değerlendir. Ha eğer fırına atamazsın bilmem başka bir yemeğin içine koyarsın. Kaç kişiye yeter bu yemek? İyice abartalım. Kendimizi kötü hissettirelim yani. 10 kişiyi besler. Rahat. 20 kişi tamam. Bunu aldığımız aile işte bazen geldiğimiz zaman bütün kuzuyu alıp böyle kapalı bir şekilde bir odun fırınları var. Olduğu gibi fırına sokuyor. Ondan sonra yaylaya çıkıyoruz işte geziniyoruz vesaire. Geldiğimiz zaman da kuzu hazır. Gene aynı hikaye şu kadar yiyoruz. O kadarcık yemek yiyoruz. Ondan sonra onlar ve etraftaki 3-5 tane hane bütün hafta bunu yiyor. Kavurmasını yapıyor, böreğini yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Yani hiç 1 gram boşa gitmiyor. Hayvanın bütününe baktığın zaman işte böyle daha mis gibi duruyor orada vesaire. Sadece bonfilesini yemek, yok sadece butunu yemek, sadece inciğini yemek, yok sadece bilmem ne. Biraz haksızlık oluyor. Çok büyük haksızlık hem de. Bütün iç organlarını kullanıyorsun. Farklı şekillerde pişiriyoruz. Aynen öyle. Bir ciğerden 3 tane farklı Hepsinin çıkabiliyor. farklı karakteri var, farklı zevki var. Yemeğin nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir zaman canlı mıydı, değil miydi pek düşünmüyor çoğu insan. Hayvanla olan ilişki veya da doğayla ilişkinin temeli bu değil mi? Hepimiz bir bütünün parçasıysak o zaman o saygı göstermemiz lazım. Bir takımı tabii ki hayatta kalabilmek için beslenmek zorundayız. 2, hayatın en keyifli anlarından bir tanesi, en büyük hazlarından bir tanesi de yemek. Şimdi mecburi beslenmenin gerekleri ve hazzın gereği arasında bir fark var. Dünyanın yaklaşık %40'ı bizi doyurmak için kullanılıyor. Baktığın zaman 10 milyar insanı yetecek kadar gıda üretiliyor her gün. Buna bir sürü çöpe gidiyor. Hem tarlada, hem yolda, hem markette, evlerde, her yerde dünya kadar israf var. Sadece bu israfı durdursan bile dünyada bütün insanları doyuracak kadar gıda var, fazlası bile var. Hepimiz bir tüketim çılgınlığına kapıldık yani. Bunu ister istemez yetiştirilişimizde mi oldu yoksa bizi hayat mı buraya getirdi bilmiyorum ama ihtiyacımız olmayan şeyleri almaya büyük bir alışkanlık oldu. Belki bolluk olduğundan, belki bizim jenerasyonumuz gerçekten 3 şeyin birleştiği dönemde biz büyüdük. Biraz refah vardı, özgürlük vardı, huzur vardı. Bu maalesef biraz tüketim çılgınlığına doğru bizi götürdü. Buna dur dememiz gerekiyor. Çünkü aslında bu kadar şeye ihtiyacımız yok. En ufacık bir ekmek kırıntısından tutun bir sebze, meyve, soğan kabuğunla bile neler yapabiliriz onu araştırmamız gerekiyor. Sefarat mutfağında işte kabağın her şeyinden yararlanılıyor olması hoşuma gidiyor. Yani kabuğundan da yemek yapılıyor, işte içinden de rendelenip bir yemek yapılıyor veya dolma yapılıyor. Bütün lezzetli yemekler, Anadolu'nun lezzetli yemekleri fakir mutfaklardan doğmuştur. Çünkü fakir mutfakları yöneten kadınlar ellerindeki kısıtlı malzemeyle ne yapacaklarını şaşırırlar. Onun için de durmadan kafa yorarlar ve o malzemelerle o kadar çeşitli, o kadar güzel, o kadar lezzetli yemekler yapar ki şaşırırsınız. Bir yerde gördüğün bir şeyi kendi var olan kaynaklarınla değerlendirip biraz daha harmanlayarak bambaşka bir hale getirip kendi mutfağına, kendi hayatına, kültürüne artı değer katabilirsin. Ya yemeğimin benden az seyahat etmesini isterim. Ton balığı hikayesi var bir tane. Hatta Time dergisinin kapağına koymuşlardı onu. Japon ton balık satın almacıları Çanakkale Boğazı'nda müthiş Saros Körfezi ve civarında Kuzey Ege'de muazzam orkinoslar var, ton balığı var. Yakalıyorlar ve kalite kontrolü yapıyor. Oradan Tokyo'daki balık pazarına yolluyorlar, proses edip dondurup. Ondan sonra New York'taki işte balık tüccarı Tokyo'dan gidiyor en kaliteli balık diye oradan ton balığını satın alıyor, New York'a gönderiyor. Oradan da o zaman
Türkiye'de sushi lokantası modası vardı. Sushi dükkanı sahibi gururla en iyi balığı nereden bulurum? Gidiyor New York'tan ton balığını satın alıyor, buraya getiriyor. Çanakkale'den İstanbul'a 30.000 mil. Şöyle bir dünya seyahati yapıyor ton balığı. Şimdi evet, o zaman benim mahalledeki balığı tercih ederim. Boşver, hamsi ise hamsi. Zaten çok lezzetli balık, ya da uskumruysa uskumru. Ortalama 1600 kilometre bir tabak yemek şu anda dünya ortalaması 1600 kilometre. Gelene kadar oradaki malzemenin kat ettiği yol. Kesiyorum. Tamam hadi, çok heyecanlıyız. Bunun kaç haftalık olduğuna dair bir fikriniz var mı? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Çünkü zar zor. Rica minnet bu peynirleri alabildik. O kadar az üretiyor ki. Kendi hayvanları, kendi koyunlarından sütü sağıyor. O yüzden yettiği kadar. Anadolu'da bütün o peynir şeysi zaten kültürü çok etkileyici. Peki biz niye bunu tam olarak yapamıyoruz? Ulaşabiliyor mu ya da insanlar ulaşabiliyor mu? Ulaşılabiliyor artık. Ya esasında biz de değerlerimizin farkına yeni varmaya başlıyoruz. Çünkü mesela Türkiye'de ne biliyorduk? Kaşar peyniri, beyaz peynir, tulum. Ama müthiş bir peynir diyarı var esasında ve izlemeye başladığın zaman da sıraya falan girdiğin zaman bulabiliyorsun. Evet, çok seçeneğimiz var. Seyir üretimden dolayı her yerde her türlü mal var. Ama seçiyor muyuz, seçmiyor muyuz? Herkes seçiyor muyuz? Çoğu kişi uğraşıyor mu bunun peşine gitmeye? Lezzetli ürünü bulabilmek için ilk önce onu üreten insanı bulman gerekiyor. O insanın da mefhum olarak o perspektifte olması gerekiyor. Atalık tohum ise atalık tohum olması gerekiyor. Yani yerli tohum olması gerekiyor. Ürünün lezzetini birebir etkileyen etmenlerden bir tanesi. Toprağını işliyorsa pestisit vermemeli. Yani kimyasal kullanmamalı. Yani bütün bu saydıklarım senin önüne gelen tabaktaki yemeğin lezzetini, aromasını, rahiyasını, her şeysini değiştiriyor. Pek kimse bilmiyordu CS'i. Ben de bilmiyordum ilk Türkiye'ye geldiğimde, veyahut da işte çoğumuz çoğumuz bilmiyorduk. Bu böyle ne zaman? Bir 2000 kaçlardaydı popülerliği. Yani bir ara çünkü patladı. 2002 yılında ben bir makale okudum. O makalede Türkiye'deki, hatta işte en eski antik buğdayın Siyez olduğu yazılıyordu. Ondan sonra üstüne araştırmalara başlayınca elimizde değerli bir tarım ürünü olduğu gibi aslında etnografik bir hazinenin de olduğunun farkına vardık. Ondan sonra işte valilik, belediye, ticaret odası, borsa, sivil toplum örgütleriyle birlikte elimizdeki bu kültürel ve tarımsal hazineyi ne şekilde geleceğe taşıyabiliriz ve çiftçinin umudu haline nasıl getirebilirizin üzerine düşünmeye başladık. Çiftçi sayısı azalıyor bütün dünyada. Türkiye'de 80 milyona yakın insan var. Sadece kayıtlı çiftçi sayısı 5,5 milyon civarında vesaire ve sürekli her gün düşüyor bu sayı. Nüfus da artıyor Türkiye'de özellikle. Kim doyuracak? Çiftçi yoksa yemek yok. Yemek yoksa gelecek de yok. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Ya bu organiğe inanıyor musunuz? Yani inanmak zorundayız. Çünkü inanmadığımızın nasıl olduğunu biliyoruz. Hiçbir kontrol olmadan iyi tarım desek bile, yani çok az bir kontrolün yapıldığı, üreticinin vicdanına kalmış ilaçlama tarzında yapılıyor. Gerçekten üreticinin doğru olması lazım, ahlaklı olması lazım, iyi çalışıyor olması lazım. Bunu herhangi bir insanın yapması çok zor aslında. Yok, yani çok çünkü kolay. yağ Niye? falan nereden bulacaklar? Kuyruk yağını. Kuyruk yağını ancak Sonuçta bir kasabın varsa falan yapabilirsin herhalde. hani herkesin nasıl iyi bir doktoru, her iş adamının iyi bir finans danışmanı falan var. O böyle her bir mutfakçının da iyi bir kasabı olması lazım. Önemli olan katkısızlık mı yoksa doğru katkıların olması mı? Neyin benim işime yarayabileceği, neyin bu kadar milyon insanın doyabilmesini sağlayabileceği, nelerden vazgeçtiğim, sonuç olarak her tercih bir vazgeçiştir. Ben tercih ettiğimde nelerden vazgeçtiğimi bilmek istiyorum. Önemli olan bu. Yani çok iyi bir çiftçi var ama ulaşamıyor son kullanıcıya. Veyahut da çok iyi bir üretici var, ulaşamıyor. İşte atıyorum sende de öyledir eminim. Bir sürü lokanta müşterisine ulaşamıyor ama bir şekilde işte atıyorum Yemek Sepeti sayesinde ulaşabiliyor. Ne yapıyorsunuz diyorlar Yemek Sepeti olarak. Tekil restoranlara, büyük zincir restoranlar karşısında ayakta kalma ve onlara kullanıcıya doğru hizmet verebildiği takdirde büyüyebilme şansı tanıyoruz.
İnsanların yöresel lezzetleri o yöreden ve üreticisinden sipariş verebildiği bir modelimiz vardı Lokum.com diye. Ama 2 sene sonunda yeterli ilgiyi görmediği için kapatmak durumunda kaldık. Ne yazık ki düşündüğümüz kadar insanlar yöresel lezzetler, yöresel mutfaklar, oradan sipariş verelim, işte Bolu'nun pestili gelsin, Trabzon'dan tereyağı gelsin. Buna bu kadar duyarlı değil. Elma sirkesi Amasya elması ile yapıldı. Amasya elmanın hasat zamanı 2014'te. Fukuoka doğal tarım yöntemini uyguluyoruz bahçemizde. Kesinlikle sürme yapmıyoruz. Alkol fermentasyonunun 3 ay mı? Aşağı 3-4 yukarı, ay. evet. O bitiyor. Ondan sonra artık sirke fermentasyonu. Sirke fermentasyonu başlıyor. Maya o zaman mı oluyor? Ya da maya aşağıda duruyor mu? Mayayı biz kendimiz ilave ediyoruz. Bir önceki sirkelerden en azından bir 40-50 litreye kadar eski sirkemizi kullanıyoruz. Maya yani alması. 2000. Evet, Evet. Tabii onunla besliyoruz. Onunla dengeyi sağlıyoruz. Sanayileşeceğiz diye tarımdan vazgeçmek zorunda değiliz ki. Yani tarıma baktığın zaman, tarımdan geçinen insan sayısına baktığımız zaman toplumun temeli, özellikle sanayileşmeye çalışan Türkiye gibi ülke için. Yani gıpta ettiğimiz ülkelere baktığımız zaman işte Almanya olsun, Fransa olsun, evet sanayileri çok gelişmiş ama tarımı bırakmıyorlar. Tarıma sahip çıkıyorlar ve hiçbir şekilde bırakmıyorlar. O yüzden de küçük kasabalar kalabiliyor, insanlar orada yaşayıp göç etmiyor çünkü tarıma bağlı kalıyorlar. Bizim sade dediğimiz, sade derken de tırnak içinde birazcık sade. Çünkü hiçbir şey yok dediğimiz yaşam aslında yaşamın ta kendisi. İnsan olduğumuzu hatırladığımız alanın ta kendisi. Sade bir yaşam benim için artık daha az tüketmek. Çünkü çok tüketiyoruz. Benim en sevdiğim yemekler basit malzemelerle yapılan yemekler. Basit malzemelerle yapılan yemeklere lezzet katmak zaten bambaşka bir ustalıktır. Ya baktığın zaman ormanda yani yürüyorsun, topluyorsun, her yerde bir şey var. İşte çam iğnesini al, Evet. işte ya da ada çayını al, başka bir şey al. İşte kimisini kurutabilirsin, kimisini taze kullan, kaynar suya koy, bekle, ondan sonra içiliyor. Zaten hemen hemen her yerde bu var. Bitkisel çay torbalarda satılıyor ya. İşte satıp işte dolaştığın zaman topla, aç çantana, evinde kurut ya da tazesini kullan, neyse. Öyle kadınlar olur ya. Onların bilgileri aslında. Yani bizim şu anda içtiğimiz büyük ihtimal ondan zamanında içtiği ilaçlar. Evet. Ama sonunda işte göç, kırsalda, köyde insan kalmaması, bu insanların işte göçmesi gibi sonra bilgiler kayboluyor. Restoranlara gelene kadar bence daha geniş de bakmamız gerekiyor. Ona bakarsanız marketlerde, sebze hallerinde tonlarca meyve çöpe gidiyor. Sebze meyve niye? Şekilleri bozuk. İstenilen parlaklık, renk standartlarına uymuyorlar. Restorancıyken bir gün bir sunum izledim. Adeta ben ne yapabilirim ki, her şey çok komplike, çok büyük, benim dışımda gelişiyor. Ruh halim değişti ve hayatımın 3. bölümünü diyeyim, kariyerimin sürdürülebilirlikle devam ettirmeye karar verdim. Bir ikinci şans önemli. O da şu, bazen bir kıyafet alıyorsunuz. Kıyafetlerden bahsettiğimiz için buna örnek veriyorum. Ve atmaya kıyamıyorsunuz, seviyorsunuz. Belki önemli bir tasarımcının ama dolap bekliyor. Ve biz bunları aslında tekrar nasıl hayata döndürürüz diye düşündük. Vogue'la beraber yaptığımız bir proje bu. İkinci şans adını verdik. Biz burada Türk tasarımcılara yeniden yorumlattık bazı kıyafetleri, eski kıyafetleri ki yeniden hayat bulsunlar diye. Ama bu tabii biraz daha bizim yaptığımız bir şeydi. Bunu nasıl uygularız derseniz siz de aslında hiç zor değil. Bir kez bence mahalledeki terziyle tanışın. Bizim de tabii nereye kadar kaçabiliriz? Bir sürü şeyi taze yemeye çalışıyoruz, taze tüketmeye çalışıyoruz, fazla almamaya çalışıyoruz ama aslında şu anda taze
çabuk bozulabilecek bir şey bulmak da çok zor. Eskiden limon kabuğu, muz kabuğu gibi şeyleri direkt çöpe karıştırırdık. Şimdi kendim ayırıyorum ve onun kompostlaştırıp yakın bir yerde bahçeye, kendi bahçemize bırakıyoruz. Neden önemli olduğunu anladım. Çünkü ben onu yapmazsam o 30 kilometre şehrin dışına taşınacak. Onun için oluşacak, benzin harcanacak gibi birçok etkisi var. Aslında belki de şimdi hep doğadan koptuk, doğadan uzaklaştık diyoruz ama aslında kendimizden mi uzaklaştık bir taraftan da? Çünkü gerçekten bedenimizi dinlesek neye ihtiyacı olduğunu duyarız, dinleriz, duyarız ve biliriz. Yıllar evvel hatırlıyorum bir restoranın önünden geçiyordum. Müthiş güzel bir patates püresi kokusu geldi. Canım nasıl patates çekti. Gittim hemen manavdan patates aldım. Evde püreler, patatesler yaptım günlerce falan. Meğersem demir eksikliğim varmış ve patateste sağlam demir var. Bunu bilmiyordum ve şimdi sonra anladım ki tabii aslında bu eksikliği hissetmişim. Adını koyamamışım. İnsanın bedeniyle birlikte çalışması çok önemli. Bedeninin farkına varması önemli. Bununla birlikte işte tekrar yeme içme alışkanlıkları beliriyor. Soframdaki yemeğin benim için iki anlamı var. Birincisi özellikle hayvansal gıdalarda benim onuruma bir hayvan öldüyse bir kere bunu A'dan Z'ye her anlamda tüketme sorumluluğunu hissediyorum çöp olmadan. Karkastan aldığımız hayvanı A'dan Z'ye kullanmaya çalışıyoruz. Yani inciğini kullanıp tencere yemeği yapıyoruz. Boşluğunu kullanıp köfte yapıyoruz. Butundaki parçaları kullanıp kebap yapıyoruz. Geri kalan küçük boyun vesaire ve gibi parçaları kullanıp gerdan yapıp köfte olarak kullanmaya çalışıyoruz. Sonuçta yani bu hayatımızı önemli bir şekilde teşkil eden bir canlı ve bizim beslenme sürecimizin içerisinde de var olan bir canlı olduğu için ona saygı göstererek ve hiçbir şeyini israf etmeden kullanmaya çalışıyoruz. Her birimiz günlük hayatımızda farklı işlerle uğraşıyoruz. Hepsinin zorlukları var, keyif tarafları var. İnsanın kendisini o aralıksız devam eden hareketten çıkarıp kendisiyle baş başa kalması, doğayla iç içe olması gerekiyor. İşte derler ya bir kaçış noktası bulabilmek. Yeter ki özen olsun, bir amacı olsun, sıcak bir kahve, birkaç arkadaş, güzel bir sohbet olsun. Doğaya saygı olsun, ruhunu doyuran bir yer olması önemli. Öyle bir yerde neye ne kadar ihtiyacımız olduğunu düşünmek için harika bir ortam var. Zamanı unuttuğum bir ortam. Burada vakit geçirdikçe kulağındaki gürültünün yerini doğanın sesi almaya başlıyor. Etrafın, ne yaptığın daha farkına vardıkça şu sorular geliyor insanın aklına. Canlıya, gıdaya ne kadar saygı duyuyoruz? Bir yemeği atarken onun nereden geldiğini ne kadar hatırlıyoruz?